Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Sedat Arı. Bugünkü dersimizde hep beraber bir hikaye okuyacağız, bir masal okuyacağız ve bu masalda, bu hikayede geçen yeni kelimeleri sizlere açıklayacağım. Hikayemizin adı Çirkin Ördek Yavrusu. Ördek bir kuş türü arkadaşlar ama uçamıyor, suda yaşıyor. Yavrusu yani ördeğin çocuğu, küçük ördek. Biz hayvanların çocuklarına, küçüklerine yavru diyoruz. Örneğin fil ve filin yavrusu. Fil yavrusu. Anne fil, yavru fil. Büyük ihtimalle sizler de bu hikayeyi biliyorsunuzdur ve bu hikayeyi bugün hep beraber Türkçe okuyacağız. Hadi o zaman hep beraber okuyalım. Günlerden bir gün anne ördek sabırla yumurtalarının kırılmasını bekliyordu. Anne ördek bekliyordu. Anne ördek nasıl bekliyordu? Sabırla, yani hiç acele etmiyordu. Anne ördek neyi sabırla bekliyordu? Yumurtalarının kırılmasını. Yumurtalarının kırılmasını bekliyordu. Vakit tamamlanınca, yani vakit tamamlandığı zaman ördek yavruları yumurtalardan birer birer çıkmaya başladılar. Ördek yavruları, küçük ördekler yumurtalardan birer birer, teker teker, tek tek çıkmaya başladılar. Fakat en son ve en büyük yumurta bir türlü kırılmıyordu. En son, yani en sonuncu ve en büyük olan yumurta kırılmıyordu. Bir türlü kırılmıyordu. Bir türlü veya hiçbir türlü şeklinde duyabilirsiniz arkadaşlar. Ne demek? Hiçbir şekilde anlamına geliyor. Örneğin çok çalışıyorum ama bir türlü sınavları kazanamıyorum. Kazanamıyorum veya hiçbir türlü sınavları kazanamıyorum. Çok çalışıyorum ama bir türlü Türkçe konuşamıyorum. Özellikle sizler bunu çok söylüyorsunuz arkadaşlar. Ben Türkçe anlıyorum, ben Türkçe çok çalışıyorum ama hiçbir türlü Türkçe konuşamıyorum. Dün seni defalarca aradım ama bir türlü ulaşamadım. Yani sen cevap vermedin telefona. Devam ediyoruz. Sonunda yumurtanın beyaz kabuğu çatladı. Çatlamak ne demek arkadaşlar? Çatlamak, kırılmak gibi. Yumurta kırıldı. Ben yumurtayı kırdım. Cam kırıldı. Pencere camı kırıldı. Ama çatlamak daha küçük. Mesela duvar çatladı. Kırılmak ve çatlamak arasındaki fark bu arkadaşlar. Ve kırılmak kelimesinin mecaz bir anlamı var arkadaşlar. Benim kalbim kırıldı. Evet, umarım anlamışsınızdır. Ama kabuk ne demek? Yumurtanın kabuğu, yumurtanın beyaz kabuğu. Kabuk örnek olarak fındık kabuğu, ceviz kabuğu, elma kabuğu, bir şeyin üstünü örten, onu koruyan katman. O kadar. Diğerlerinden daha gri ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası göründü. Bu ördek yavrusu diğerlerinden, yani diğer ördek yavrularından daha gri, rengi daha gri ve daha farklı. Ve bu ördek yavrusunun küçük kafası göründü, yani belli oldu. Yumurtadan çıktı. Anne ördek yeni doğan yavruya bakarak "Umarım değişir," dedi şefkatle. Anne ördek ne dedi? Anne ördek "Umarım değişir," dedi. Kime dedi? Yeni doğan yavruya dedi. Yeni doğan yavruya bakarak, yani baktı ve "Umarım değişir," dedi. Yeni doğan ne demek arkadaşlar? Yeni doğan, yeni doğmuş, yeni dünyaya gelmiş.
Zaman ilerliyordu ama ördek yavrusunun rengi hala griydi. Kümesin bütün hayvanları onunla alay ediyorlar, ona çirkin ördek yavrusu diye sesleniyorlardı. Kümes ne demek? Kümes hayvanların yaşadığı yer, hayvanların evi gibi. Kümesteki bütün hayvanlar çirkin ördek yavrusuyla dalga geçiyorlardı, alay ediyorlardı ve ona çirkin ördek yavrusu diye sesleniyorlardı. Peki diğer ördek yavruları neden çirkin diyorlardı bu ördek yavrusuna? Çünkü bu ördek yavrusu diğerlerinden daha farklı ve daha griydi. Zavallı yavru ördek o kadar üzgündü ki sonunda uzaklara gitmeye karar verdi. Zavallı ne demek arkadaşlar? Acınacak kadar kötü durumda olan kişi. Eğer birisi için üzülüyorsanız ve onun durumu kötüyse bu kelime kullanılıyor arkadaşlar. Örnek, zavallı çocuk trafik ışıklarında her gün mendil satıyor. Zavallı adamın 2 ay ömrü kalmış ama hala çalışıyor. Zavallı yavru ördek o kadar üzgündü ki sonunda uzaklara gitmeye karar verdi. Yani dedi ki artık ben burada durmak istemiyorum. Ben artık gitmek istiyorum. Uzaklara gitmek istiyorum. Kararını verdi. Bir yanda açlık, bir yanda korku. Ama yapabileceği hiçbir şey olmadığından derin bir uykuya daldı. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu yüzden olmadığı için, yapabileceği hiçbir şey olmadığı için, olmadığından dolayı derin bir uykuya daldı. Yani uyudu. Derin bir uyku ne demek? Ağır bir uyku. Sabah suyun sesiyle gözlerini açtı. Geceyi yaban ördeklerinin olduğu küçük bir göl kıyısında geçirdiğini anladı. Anladı. Neyi anladı? Geceyi geçirdiğini anladı. Bu çirkin ördek yavrusu geceyi nerede geçirdi? Küçük bir göl kıyısında. Bu göl kıyısında neler vardı? Yaban ördekleri vardı. Yaban ördeklerinin olduğu küçük bir göl kıyısı. Yaban ne demek arkadaşlar? Yaban yani vahşi, evcil olmayan. Mesela biz evde kedi besliyoruz. Bizim evde kedimiz var. Bu evcil kedi. Ama sokaktaki kediler veya doğadaki kediler yabani, sokak kedileri. Mesela aslan, yabani bir hayvan, vahşi bir hayvan. Devam edelim. Bu gürültücü arkadaşlarına kendini tanıtmaya hazırlanıyordu. Gürültücü, gürültücü çok gürültü yapan kimse demek. Birisi gürültü yapıyorsa ona gürültücü diyebiliriz. Gürültü yapmak veya çıkarmak. Gürültü yapmak, gürültü çıkarmak. Örnek, gürültücü komşu bütün apartman sakinleri tarafından şikayet edildi. Yani bütün apartmandaki insanlar bu komşuyu şikayet etti. Bu komşu nasıl komşu? Gürültücü komşu. Öğretmen, çocuklar gürültü ve ses çıkarmayın dedi. Bu gürültücü arkadaşlarına bu arkadaşlar yani yaban ördekleri gürültücüymüş ve çirkin ördek yavrusu kendini bu gürültücü arkadaşlara, bu yaban ördeklerine tanıtmaya hazırlanıyordu. Kendisini tanıtmak istiyordu. Birden bir tüfek sesiyle irkildi. İrkildi yani korktu. Arkadaşlar henüz hikayemiz bitmedi. Hikayenin devamı var. Fakat bu video çok uzun olsun istemedim. Bu videoyu kısa yapalım. Sizler de sıkılmayın. Ama eğer videoyu beğendiyseniz bu şekilde devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz
abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşürüz.